Evet. Şimdi arkadaşlar hemen şeye başlayalım. Bu page'i nasıl göstereceğiz? Page için acaba bizim bir view'ımız var mıydı? Onu hatırlamıyorum bile. O yüzden page views'a bakıyorum. Index varmış. Ondan sonra manage list var. Ondan sonra burada daha önceden yaptığımız page create varmış. Page update var. Ondan sonra page delete var. Hepsi admin ile ilgili şeyler. Carousel update var. Carousel create var. Ama page'in kendisi yok. Peki ekleyelim. Bir tane fonksiyonumuz olsun. Page view mu diyelim kendisine. Page show diyelim. Peki bu ne olacak? Her zaman bir request alacak. Request aldıktan sonra bir de bir şey daha alması gerekiyor. Bunun Slack alması gerekiyor. Bu yüzden de Slack field'ına da ihtiyacımız var. İçeride de bizim yapmamız gereken şey şu. Burada var mıdır acaba 404 shortcut'larda? Render redirect. Şuraya da get object or 404 diye ekleyeceğim. Sebebi neydi? Bunu neden kullanıyorduk? Şunu aşağıya doğru alayım. Şöyle yapalım. Okunması daha kolay olsun. Sesim kesiliyor. Oo, kötü. Şu anda nasıl? Bir daha deneyelim. Tekrar konuşmaya çalışıyorum. Sesim nasıl acaba şu an? Bir speed test yapayım. Bir şeyler geldi ama ses bende iyi demiş Emran. Google'a açabiliyor muyuz? Evet, gerçekten de internetle ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar. Yok, sanki benim internetimden kaynaklı. Ben bağlantımı kesip tekrar geliyorum arkadaşlar diye yazdım. Ne yapacaktık bu arada? Page'i yapıyorduk değil mi en son? Peki page'i yapmaya devam edelim. Page ile ilgili bizim yapacağımız şeylerden bir tanesi get object or 404 demekti. Bu ne işe yarıyordu bu arada arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Ha, presentation açmamışım. Okey. Presentation da geliyor. Şu an hiçbir şey hatırlatmıyorsun zaten. Peki. Ne yapıyorduk şimdi? Ondan sonra get object or 404 ne işe yarıyor diye sormuştum. Evet. Object yoksa ondan sonra object'i yazalım hatta. Object'i getirir veyahut da 404 hatası verir. Yani bu bize ne sağlıyordu? Bu açıkçası bizim try veyahut da accept dememize gerek kalmadan o objenin olup olmadığını hemen hata ile birlikte göstermemizi sağlıyor. Çünkü eğer biz bir sayfadan bahsediyorsak bu sayfa ya vardır ya da yoktur. Yoksa 404 göstermesi gerekiyor. Sayfa bulunamadı demesi gerekiyor. Yani kullanıcı bir bilgi geçmesi gerekiyor. Peki bunu ekledik. Ondan sonra bir tane context ekleyelim. Hemen şurada bir dursun. Dictionary diye yazalım. Bunu yazdıktan sonra da return diyelim. Ne diyeceğiz return dedikten sonra? Render request olacak. Sonra da page diye bir şeyimiz var mı burada? Şuradan bakalım. Page'in altında, template'in altında components var, home var, manage var, page var. Ama page'in altı bomboşmuş.
Peki page'in altına page.html diye bir şey açalım. Bunu açtık ve bu da burada bir dursun. Yine ben şeye geri döneyim. Neydi o? Views'ıma geri döneyim. Views'ıma geri döndüm. Ve dedim ki page'in altında page.html diye bir şey olsun. Okey. Niye böyle klasörler oluşturuyoruz? Çünkü o konuyla ilgili başka yapılacak şeyler vardır. O yüzden de böyle klasörler oluşturmak her zaman daha mantıklı. Bu kenarda durdu. Ha bir de ne gerekiyordu? Konteksti göndermemiz gerekiyordu. O yüzden de context diye yazdım. Context diye yazdım. Tamam. Bunu yazdık. Daha sonra page demem lazım. Page ne olacak? Nasıl yazayım page'i? Nasıl bir şey olacak bu page? Nasıl yazabilirim page'i arkadaşlar? Peki biz bunu daha önce kullanmışızdır büyük ihtimalle. Aratalım. Şöyle yapayım. Ben hatırlamıyorum nasıl olduğunu ama bir yerlerde kullanmışımdır büyük ihtimalle diye düşünebiliriz. Ve bunu arattığım zaman şurada bir yerde varmış. Diyor ki hatta şunu da kopyalayayım. Ve diğer sayfama geri döneyim. Şuradaki pencereyi de kapatalım tekrar. Bunu kapattıktan sonra şu da şurada dursun. Neymiş? Ne yazıyormuşuz? Diyormuşuz ki get object or 404. Burada hangi modelin olduğunu belirtiyormuşuz. Yani hangi klasın olduğunu belirtiyormuşuz. Peki neydi bizim klasımızın ismi? Page'de. Daha sonra ne yapacağız? Slug eşittir slug diyeceğiz. Bunu dediğimiz zaman da yine buradaki gelen slug'ı bizim page'imizin altındaki, şuradan da tıklayıp bakacak olursak şuradaki slug'la eşleştirmiş olacak. Yapacağı şey bu. Peki kontekste bu bilgi göndermemiz lazım aynı zamanda. Çünkü page bilgisini almamız lazım. O yüzden kontekstin içerisine page'i gönder diye bu şekilde söyleyebilirim. Buradaki örneğe benzer bir şekilde. Tamam. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir fonksiyon yazdım. Fonksiyonu yazdım. Bu kenarda durdu. Bu fonksiyonu ne yapacağım şimdi? Fonksiyondan sonra ne yapabilirim? Sayfam var. Sayfamın içinde gerçi şu anda hiçbir şey yok ama şimdi ne yapmam lazım? Bu sayfayı açabilmek için ne yapmam gerekiyor? Evet, Şahip. Yörelse eklemem lazım. Page'e geldim. Page'e geldikten sonra burada zaten page ile ilgili olan kısımlar var. Şuraya da page show demiştik. O yüzden page show'u ekledim. Page show'u ekledikten sonra burada da şunun aynısını kopyalarım, yapıştırırım ve buraya da küçüktür büyüktür koyuyorum. Slug diyorum. 2 nokta üst üste slug diyorum. Ne getireceksin sen? Page show'u getirecek. Page show'u getirdikten sonra bunun ismi ne olacak bu arada? Bu da page show olacak. Neyi sağlıyordu? Slug diye bir tane, bu aslında onun türünü belirtiyor. Slug str olabilirmiş diye zaten burada yazıyor. Ama aynı zamanda ikinci bir türümüz daha vardı. O da neydi? Integer'dı. Buradaki integer bilgisini de yapabilirdik ama şu anda bizim ona ihtiyacımız yok. Slug olsun, yani düzgün bir şekilde ismini görelim. Okey. Bunu yaptık. Sayfamız da var. Şimdi bu sayfaya gidebilmesi için benim artık bütün sayfalar için bu ayarı yapmam lazım. O yüzden page show'u footer almam lazım. Footer'a geliyorum. Footer'a geldikten sonra burada nerede dönüyorduk şeyi? Page'e. Evet, şurada dönüyormuşuz. Tamam. Item'ın title diye dönüyormuşuz. href kısmı da bomboşmuş. Bu href'i dolduralım. Href'i doldurmak için URL eklemem lazım. Şu URL'de şey ekleyeyim mi ya? Hızlıca. Snippets ekleyeyim. Çünkü onu da çok fazla kullanıyorum. Şuraya geldim. HTML'e geldim.
Ondan sonra HTML'e geldikten sonra bir tanesini daha kopyaladım. Yapıştırdım. Ondan sonra bunun ismi Django URL olacak. Django URL olduktan sonra URL olacak ismi. Ve buradaki de çok basit olacak. Şurada URL de yazacak. Ve buradaki şeyleri de ihtiyacım yok. Hatta şuna da ihtiyacım yok. O yüzden de sildim. Ve Django URL dedim. Bunu dedikten sonra content değil, şöyle yapacağız. Bu burada yer mi hatırlamıyorum. Bakalım birlikte. Bunu da kaydettim. Geri döndüm. URL dedim. Taba bastım ve geldi. Dehşet. Tamamdır. Bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra neye gidecekti? Page Show'a gidecek. Burada önemli olan bir şey daha var. Slug'ın olması gerekiyor. Slug eşittir. Buraya ne yazmam lazım? Slug bilgisini nasıl göndereceğim ben? Yazamadın mı? Hemen geliyorum. Bu arada kulaklığımı değiştirmem gerekiyor çünkü şarjı bitmek üzereymiş. Sen bunu yazarken ben onu değiştireyim. Bitince haber verir misin bu arada Ezgi? Tamamdır. Süper. Ben de kulaklığımı değiştireyim. Okey. Devam ediyorum şu anda. Sesim geliyor mu? Birisi bana yazabilir mi geliyor diye veyahut da gelmiyor diye. Hatta şuradan tekrar ayarlar kısmından falan yapılabiliyor muydu bu? Şu anda nasıl? Sesim geliyor mu? Tamam, süper. Hah, arkadaşlar. Bir saniye. Tamamdır. Neyi yaptık? Burada bunu yazdıktan sonra tekrar geri döndüm ve ne demiştik? Footer'a geldim. Footer.html'e geldim. Footer.html'e geldikten sonra ben şöyle arattım direkt arkadaşlar. Herhangi bir yerdeyim. Ben page'i aratıyorum. Ve page diye arattığım zaman, kontrol birlikte F'ye basıp page diye arattığım zaman hemen oraya gelebiliyorum. Yani scroll yapmıyorum genellikle. İsimleri verirken dikkatli vermeye çalışıyorum. İsimleri dikkatli bir şekilde verdiğim için de ya ben nereye gelecektim diye scroll yapmama gerek kalmıyor. Buna dikkat edin. Bu çünkü en çok yapılan hatalardan bir tanesi. Gözünüzü minimum yormaya çalışın, klavyeyi maksimum kullanmaya çalışın. O yüzden ne kadar açıklamalı yazarsanız o kadar iyi olacaktır sizin için. Bunu yazdık ve item diye geldik. Şimdi slug diye bir kısım vardı. Buradaki slug kısmını vermemiz gerekiyordu. Nasıl vereceğim? Şuradaki slug kısmı nedir? Okey. Slug kısmı arkadaşlar item'ın slug'ıdır. Tamam. Çünkü item'ın içerisinde slug diye bir bilginin yer alması gerekiyor ki ona gidebilsin. Çünkü yine item dediğimiz aslında obje bizim buradaki views'ın içerisinden sorguladığımız kişi veyahut da işte model diyebiliriz kendisine. Tamam. Bunu yaptık. Ondan sonra tekrar sayfamı açtım ve sayfamı yeniledim. Sayfamı yeniledikten sonra aşağıya geldim. Hakkımızda diye bir şey var. Dikkat edecek olursanız sol alt köşede belki görüyorsunuzdur. Page slug hakkımızda diye yazıyor. Ve tıkladığım zaman hakkımızda diye bir şey geldi ama içi bomboş. Niye içi bomboş? Çünkü page.html vardı. İçerisinde bir şey yazmıyordu. Şimdi bir şey yazalım ve tekrar sayfayı açalım. Gördüğünüz gibi buradaki kısım geldi. Peki buradaki page'in gelmesini istiyorum. Ne yapmam lazım? Bunu yapmak için extend yapmam lazım. Bu extend'i de yine şeyle yapabilirdik. Neydi onun ismi? HTML, JSON içerisine katabilirdik ama çok da önemli değil. Şuradaki bilgiyi aldım.
Yapıştırdım. Sonra blok diyorum. Taba basıyorum. Content bloğum geldi. Bu geldikten sonra başka ne yapmam lazım? Bunun içerisine bir tane container oluşturalım. Container yoktu galiba. Ve container'ın içerisine de kolon oluşturalım. Daha doğrusu row oluşturalım. Row'un içerisine de kolon 12 oluşturalım. Yani zaten col diye oluşturmam yetecektir büyük bir ihtimalle. Bunu oluşturdum ve taba bastım. Taba bastıktan sonra bir H2 olsun ve item'ın nesi olsun? Title olsun. Bu burada yer alsın. Bir de paragraf olsun. Bu paragrafın içerisinde de item'ın content'idir büyük bir ihtimalle. Content olsun. Bu kadar yazmam yetecektir. Bir sayfayı ineyim, tekrar buraya döneyim. En azından kontrol etmek için. Hiçbir şey gelmedi. Yanlış mı yazdık ya? Ondan sonra item değil, bu page'dir büyük bir ihtimalle. Veyahut da buraya bilgi göndermedik mi biz? Ha, page'miş. Öyleymiş. Bir de yukarısına da mt5 yazalım. Böylelikle şuradaki kısımda böyle olsun. Evet. Yazdıklarım burada. Bunu yazdıktan sonra da şuradan da açayım. Eğer bunu yazdıysanız veyahut da bekleyin diyen varsa bekleyeceğim bu kısmı. Yoksa devam edeceğim. Bir de şuraya tabii ki şey yazalım. Eğer diyelim page'in cover imajı varsa o zaman da ne diyecektik? İmaj diyecektik. İmajın içerisinde statiği yapacağız. Statik değil ya. Pardon. Yanlış yazdım. Ne diyecektik? Page'in altındaki cover imajın içerisindeki URL diyecektik. Bu da eğer varsa direkt olarak bunu getirecek. Şurada da bir tane de class verelim. Class'ına da ne diyelim? Page'in direkt W100 demem yeterli. Bu W100 olsun. Şu da bunu yazacaktım asıl. Page'in title olsun. Ve bu da burada yer alsın. Şunu aşağıya alayım görmeniz için. Şöyle. Okey. Bunu yazdığımız zaman da artık eğer cover image varsa onu da göreceğiz. Ve sayfamı tekrar yenilediğim zaman burada gördüğünüz gibi cover image da varmış ve cover image ile birlikte bilgileri de karşımıza çıktı. Başka bir sayfa açalım. İletişim sayfasını açtım. Ondan sonra iade şartları diye bir sayfamız var. Hakkımızı diye bir sayfamız var. Onunla ilgili bütün her şey de karşımıza çıktı. Tamam mı? Page'de bitirdik mi? Bunu yazmak isteyen var mı bu arada? Şöyle yapayım. Güven, yazamamışsın. Tamam, bekliyorum. Bunları da bir commitleyeyim bu arada ya. Şuradan commitleyeyim. Gerek yok buradan yapmamaya. Bitince haber verirsin Güven. Tamamdır hocam, buraya yazdım.
Okey. Bunu da bir commitleyeyim ben. Tamam, burası bittiğine göre artık şu sepetle ilgili çalışmaya başlayalım. Yeter artık. Biraz sepetimiz olsun. Şuradaki şey de neydi onun ismi? Sepete ekli butonu olsun mesela. Şuradaki butonun ismini de değiştirelim. O yüzden Product'a geldim. Product'a geldikten sonra item stock bilgisi önemli değil bence burada. Sepete ekle diye yazalım. Sepete ekle diye yazdığımız zaman da burada sepete ekle diye butonumuz çıktı. Harika. Bir tanesi price. Hatta price'ın da bu şekilde olmasına gerek yok. O yüzden herifin içerisinde olmasına gerek yok. Bunu sildim. Bunu sildikten sonra şu bir span içerisinde olsun. Belki buna bir class falan bir şey veririz. Belki de style yazarız şimdilik. Ve sepete ekle diye oldu. Şuradaki float right var mıydı acaba ya? Bunda. Varmış. Gördüğünüz gibi sepet ekle diye oldu. Bunun da price'ı geldi. Tabii ki bu ne? TL. O yüzden de yanına TL diye yazdım. Okey. Nereden yaptık? Product.html'e geldik. Şunu da açayım tekrar. İsterseniz bunu düzeltin. Bunu düzelttikten sonra devam edeyim. Beklememi isteyen var mı bu arada? Tamam, devam ediyorum o zaman. Bunu yaptık. Şimdi sepet ekleyebilmemiz gerekiyor ama ilk önce bir sepetimizin olması gerekiyor ve en azından bu işlemlerin oluyor olması gerekiyor. Peki nasıl olacak da biz bunu sepete ekleteceğiz? Nasıl yapalım? Eğer mikrofonlarınız açıksa bence bunu biraz konuşalım arkadaşlar hep birlikte. Çünkü burada biraz fikir yürütmemiz gerekiyor. Mikrofonlarınızı açarsanız hep birlikte konuşup şu sepet olayını nasıl çözeceğimizi bir düşünmeye çalışalım. Olur mu? Yok mu kimsenin mikrofonu? Evet hocam. Şimdi ne yapıyoruz hocam? Sepete ekleme kısmı için mi? Hocam sesim geliyor mu? Gelmiyor. Vallahi. Güven havadan dolayı bak telefona. Aa, bir dakika. Bize geliyor. Şey değil mi? Güven. Tekrar konuşur musun? Geliyor mu hocam şimdi? Bize geliyor ama. Ben de Ha, sizi yok, duyuyorum. bana ses gelmiyor arkadaşlar. Bir dakika. Niye gelmiyor acaba? Tekrar konuşur musunuz? Güven, sen konuşuyorsun sanki. Ama bana ses gelmiyor. Evet, şu an geliyor mu hocam? Ayarlar kısmı nereden acaba? Şu an gelmiyor. Ayarlar. Ha. Bizim sesimiz gitmiyor sanırım hocam. Bir dakika. Bundan kaynaklanıyormuş. Buldum galiba. Bir dakika. Şimdi düzelmiş olması lazım. Tamam. Evet, şu anda duyabiliyorum. Tamam. Benim şeyimden kaynaklanıyor arkadaşlar. Ayarımdan kaynaklanıyormuş. Evet. Bakalım nasıl olacak? Hadi anlatın. Ne yapmam lazım? Ne yapmamız lazım? Tık tık diye ses geliyor ama kimden geliyor bu ses? Senden geliyor. Evet. Kimse açmıyor mu ya mikrofonunu? Bir tek sen mi açtın Güven? Evet, Şuayb. En azından yazıyorum diyorsun. Peki. Olsun. Evet, kart diye bir tane modelimiz var. Zaten ben de oraya geldim. Şimdi kart kısmında şunu unutmamak gerekiyor. Bence
kartın historisinin de tutulması gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Bir adam 10 tane ürünü sepete eklemiş olabilir. Ama aynı zamanda bu ürünlerden bazılarını da sepetten silmiş olabilir. O yüzden de sepete eklemesi ve sepetten silmesiyle ilgili işlemleri yapabiliyor olmamız gerekiyor bizim. Yani bir tane sepetimizin olması gerekiyor. Ve sepetin de içerisinde de itemların olması gerekiyor. Yani minimumda bunları yapıyor olmamız lazım. Peki nasıl yapacağız? Nasıl bir şey yapmamız lazım? Zaten var aslında. Şurada kart diye bir tane app'imiz var. Göstereyim. Yapmıştık. Biz bunu en başta yapmıştık. Product'ımız var. Aslında her şeyimiz hazır. Şöyle göstereyim size. Settings'e geleyim bu arada. Base'e geldim. Yani aynen öyle. Yani o yüzden de şunu yapmamız lazım. Bizim bir tane sepet yani kart diye bir tane modelimize ihtiyacımız var. Kart diye. İkinci bir tane daha modele ihtiyacımız var. Kart item diye. Bu kart item neden önemli? Çünkü kart aslında kart itemları tutacak. Ve kart itemların içerisinde de aslında büyük bir ihtimalle product olacak. Niye biz bunu direkt product olarak kartın içerisinde tutmadık? Sebebi de şu. Kart item'da promosyonlar olabilir ve product'ın fiyatı değişmiş olabilir. Ama kart item'ın fiyatının değişmiyor olması gerekiyor. Yani mesela diyelim ki adam sepete ekledi. Sepete ekledikten sonra product'ın fiyatı değişti. Product'ın fiyatı değiştiği zaman biz product'ın değişen fiyatını karta uygulayacak mıyız, uygulamayacak mıyız? Veyahut da şöyle anlatayım. Product'ın fiyatı sürekli değişiyor. Adam 50 liraya satın aldı. Daha sonra product 60 lira oldu. Eğer biz kart item'ın içerisinde bunun fiyatını tutmuş olmazsak o zaman product'ın fiyatından oturup hesaplama yapmamız gerekir. O da yanlış bir hesabı yol açar. Product'ın fiyatı çünkü sürekli değişiyor. O yüzden de product'ın neredeyse içerisindeki her şeyin tabii ki cover image falan filan değil ama product ile ilgili olan bazı bilgilerin içerisinde olması gerekiyor. Yani stok bilgisi yine bizim için önemli değil. Çünkü ben bir tane aldı diye varsayıyorum adamın. Veyahut da 2 tane aldı, 3 tane aldı diye de yazabiliriz ama şu anda sepetine bir tane ekledi diye düşünüyor olabiliriz. Ne dersiniz? Okey. O zaman bir model kısmını bir siz yazın. Ondan sonra şuradaki chat ekranından da atın bana. Bakalım nasıl olacak. Ben de bir kontrol edeyim. Eğer Şuayb sen yapıyorsan sen de yap. Güven sen de yap. Ondan sonra kart ve kart item'ın modelleri nasıl olması gerekiyor? Onu bir yazın bakalım. Ben de bu arada hemen geliyorum. Bir saniye geliyorum. Okey. Şimdi yazdım şöyle bir şeyler. Kart demişsin. Ondan sonra user aktif. Ondan sonra order date. Sen bunu sanki bir yerlerden kopyalamışsın gibi geldi bana şu an. Evet düzelttim demişsin. Süper. Şimdi ilk önce tabii ki burada fonksiyonlar falan filan da var. Daha doğrusu kendi metotları var da. İlk önce olayı bir hatırlamaya çalışalım. Kart item'ın aslında bir bakıma bağımsız olması gerekiyor. Kart item kendi başına hareket edebilir olsa iyi olur. Yani aslında bir bakıma adam kart item ekliyor. Kart item ekledikten sonra ne yapıyor? Bu kart item'ı kartın içerisine alıyor. O yüzden de bir tane class oluşturup shopping kart item diyebilirim. Bunu dedikten sonra models'ın içerisindeki
model diyebilirim. Bunu dedikten sonra benim neye ihtiyacım var? Birincisi burada aslında önemli olan şey şu. Bir tane product'a ihtiyacım var. O yüzden bu product kısmında çağırmam lazım. Products'ın altındaki models'tan import neyi? Product'ı. Bunu çağırmam gerekiyor. Peki bunu çağırdım. Bunu çağırdıktan sonra ne yapacağım? Diyeceğim ki models'taki foreign key. Peki ne olacak bu? Product olacak. Peki product olduktan sonra bir de onDelete var. OnDelete eşittir models'taki neydi? OnCascade mi? Cascade mi? Neredeydi bu? Product'ta vardır. OnDelete model'daki Cascade'miş. Peki. Bunu da yazdık. Şunu da şöyle aldım. Burayı da bir kapatayım ki burası gözüksün. Hatta bunu tekrar yukarı alabiliriz. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir de price'e ihtiyacım var. Buradaki price da models içerisindeki ne olacaktı? Aslında buradaki yapının benzeri olacağı için gidip product'tan kopyalayabilirim de. Price kısmı float field olacak. Bunu aldım. Bunu aldıktan sonra başka neye ihtiyacım olabilir? Kart item ile ilgili. Status olabilir. Buradaki status kısmı nasıl olmalı? Adam aldı veyahut da almadı diyor olmalı. Adamın almama durumu ne? Aslında delete olma durumu. Belki şöyle bir şey yapabiliriz. Models'taki ondan sonra volume field diyebiliriz ve default'ta false diyebiliriz. Bu olabilir belki. Çünkü adam delete etmiş olabilir ve delete ettiyse aslında bu ürünü biz oturup hesaplamayacağız. Bu ürünün fiyatını falan hesaplamayacağız. Ama adam tekrar eklediyse bu sefer diyeceğiz ki sepetine tekrar ekledi. O yüzden isDeleted kısmı bizim için önemli olabilir. Başka neye gerek var? Yine created ve updated'ı alalım. Bu adam bu işlemleri ne zaman yapmış? İlk bu sepetini ne zaman bu ürünü eklemiş ve ilk ne zaman çıkartmış? Belki bunların olması bizim işimize gelebilir. Bunları yaptım. Bunları yaptıktan sonra artık ben diyorum ki shopping cart item'daki product'ın price'ı artık kendisine aittir. Çünkü belki product'ın price'ı hemen her gün her saniye değişiyor. Ama eğer adam bu ürünü satın almadıysa o zaman değişecek. Bir de tabii ki şeyi de unutmamak lazım. Bu adam bu ürünü satın aldı mı? Yani isDeleted kısmının dışında her bir shopping cart item'ın bence kendisine ait şeyinin olması gerekiyor. Bilgisinin olması gerekiyor. Veyahut da bu bilgiyi burada tutmayabiliriz. Shopping cart'ın kendisinde tutabiliriz. Nasıl yapalım? Şöyle adam satın alma yaptığında diyelim ki 10 tane aslında şey ekledi. Tişört ekledi. Birinci tişört, ikinci tişört, üçüncü tişört diye ekledi. Bunları ekledikten sonra bir tanesini de sildi. isDeleted true oldu. 3 tane tişört vardı ve 2 tanesi var şu anda elimizde. Bu adam bunu satın alma yaptığı zaman satın al butonuna bastı. Kredi kartı bilgisini yazdı. Kaydetti. Sonra ne olacak? Hayır, isDeleted yani silindi mi sorusu bu. Şu anda bu false. Ondan sonra adam delete butonuna basarsa isDeleted true olacak. Satın alma koşulunu shopping cart item'a mı ekleyelim, shopping cart'ın tamamına mı ekleyelim? Evet. Evet. Sepetin tamam ya şöyle düşün.
Ya sepetin sepette 3 tane ürün vardı. Bir tanesini sildiğinde sepette kaç tane ürün kalıyor? 2 tane ürün kalıyor. Zaten satın alma yaptığında artık bu 2 ürünün satın almasını yapacak. Ya adam sepettekilerin hepsini satın alır ya da satın almaz. Bu kadar basittir aslında bizim için durum. Bence de karta eklesek daha iyi olur. O yüzden geldim ve dedim ki class shopping cart dedim. Ve shopping cart dedikten sonra models'tan model olarak yaptım. Bunu yaptıktan sonra şimdi neye ihtiyacım var? User'a ihtiyacım var. Daha önce Şuayb söylemişti bunu. User eşittir. Peki user'ı da alalım bu arada. Şurada bir yerlerde vardır büyük bir ihtimalle. Burada yokmuş. Page'de var mı? Models. Hiçbir yerde yok mu ya? User bilgisini nasıl alacağız arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Yok, user'ımız yok. Ama user'ı bir şekilde ekleyeceğiz içeri. Bunu zaten Twitter'da yapmıştık. Twitter'dan da gidip alabiliriz. O yüzden geri döndüm. Ondan sonra da cd kodluyoruz. Ve Twitter'a geldim. Twitter'a geldikten sonra bunun içerisinde olduğu için nerededir? İşte user profile'dadır. Ve user profile'in içerisinden nano models diyelim. Ve burada gördüğünüz gibi user profile ile ilgili bilgi var. Bu bilgiyi buldum. Bu bilgiyi bulduktan sonra da buraya da aldım. Yani isterseniz Google'dan bulun. Her şeyi ezberlemek zorunda değilsiniz. O yüzden de ben gidip bulmayı tercih ediyorum. Daha önce yaptığım şeylerde. Burada Şuayb demiş ki Models'daki foreign key bilgisine ben user'ı eklerim. Ama user'ı ekleyemiyoruz burada. Şundan dolayı user ekleyemiyoruz. User daha login olmadı. Nasıl olacak bu iş? User daha login olmadı. Peki ne yapacağız? Yo, hayır. Ya böyle bir şeye gerek yok. Yani bu shopping cart'ın user'ı olmayabilir arkadaşlar. Çünkü adam hiç otantik olmayabilir. Sen otantik olmayan herkes için şey mi diyeceksin? Yani otantik olmayan kişiler Hakan'dır mı diyeceksin? Hayır, otantik olmayan kişiler benim için yoktur. Zaten daha sonra eklenecek. Yani adam loginse eklenecek bu kısım. O yüzden de blank diyebiliriz. Ve blank eşittir true diyebiliriz. Bir de null olabilir tabii ki bu durumda. Null eşittir true diyebiliriz. Okey. Bu şekilde biz artık bu bilgiyi tutmamış oluyoruz. Çünkü baktığın zaman bu bilgi gerçekten elimizde olmayabilir. Burada niye hata verdi? Ha, bir de foreign key olduğu için on delate'i vermen lazım diyor. On delete kısmını verelim. Neydi? Models'taki cascade. Peki. Şunları da bir alta alalım. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra bu bilgimiz duruyor. Peki başka neye ihtiyacımız var? Shopping cart item'a ihtiyacımız var değil mi? Aha. Peki nasıl olacaktı? Biz shopping cart'ı tutacağız o zaman. Hı hı. Peki.
Evet, burada da bir tane o zaman total price diye bir şey olacak. Senin dediğine göre en azından aklımızdayken yazalım. Items diye bir şey olacak. Cart items mi diyelim yoksa items diyelim. Items diye bir şeyimiz olacak. Yine şurada şu bilgiler olsun. Shopping kartın tamamını silmesi diye bir şey olamaz. Ama status diye bir şey olacak. Böyle bir bilgiye ihtiyacım var. Başka? Şimdi shopping kartın item'ını eklediği zaman burada many to many field kullanabiliriz açıkçası. Değişiklik olur bizim için de. O yüzden buraya geldim items kısmına ve dedim ki models'ın içerisindeki many to many field. Peki many to many field'dan sonra ne olacak bu? Related name'i yazmamıza gerek yok. Self to başka bir şey. Başka bir şey yazmamıza gerek yok. Peki shopping cart item'ını yazacağım. Ama aynı zamanda içinde hiçbir şey olmayabilir. Blank eşittir true diye de yazalım burada. Ne olur ne olmaz. Peki price ne? Buradaki price da aslındaki total price da aynı şey. Bunu da aldım. Peki status ne olacak? Status kısmı burada biraz değişik olabilir arkadaşlar. Niye değişik olabilir? Çünkü bayağı şu anda gök gürültüsü falan var İstanbul'da. Evet, gerçekten internetimiz de çok kötü. Peki status kısmı ne olacak? Status kısmında aslında düşündüğümüz zaman arkadaşlar, birincisi satın aldı veyahut da satın almadı gibi bilgilerin yer alması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de buradaki status kısmını işte bekliyor veyahut da satın aldı veyahut da silindi gibi şeyler yapabiliriz. Veyahut da işte payment status gibi bir şey de olabilir. Aynı zamanda altında da. Ama statüsü şimdilik mesela true false da diye tutabiliriz. Bilemiyorum. Nasıl tutalım? Oraya mı doğru gidelim diyorsun? Aslında bak bu eski yöntem. Ya bunlar bizi ilgilendirmiyor bence ya. Çünkü zaten sen bakıp ondan sonra bunun hangi fiyatlarının olduğunu görüp ondan sonra aşamasını sürekli değiştirebilirsin. Yani bu modelin işi değilmiş gibi geliyor bana. Yani modele birinci aşamada, ikinci aşamada kaldı diye bir şey söylemene gerek yok. Zaten sen adamın fatura adresi yoksa fatura adresinin girmediğini biliyorsun. Veyahut da satın almadıysa satın almadığını biliyorsun. Adamın bütün aşamalarını takip etmek istersen zaten bayağı detaylı bir e-ticaret sitesi yapıyorsun anlamına geliyor. O burada bizi bayağı komplike bir duruma düşürür. Yani güzel düşünüyorsun ama yani sitenin hacmine göre düşünmeye çalışman lazım bence. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani basit bir iş yapıyorsan o zaman ilk önce o basit işi ayağa kaldır, sonra onu daha kompleks bir hale getir. Şu anda biz basit işi ayağa kaldıramadık. Bunu unutma. Ama güzel. Tamam. Statüs kısmında ne yapmamız lazım? Ne yazsak statüse iyi olur? Tamam. Yani bunu true false diye de yapabiliriz veyahut da detay verebiliriz. Belki bundan yani birden fazla detayımız olabilir. Buradaki detaylar kısmında nasıl yaparız? Yine şuradaki models kısmındaki products kısmında gender choice'daki gibi bir şey kullanabiliriz, yapı kullanabiliriz. Veyahut da şuradaki status choice'u direkt olarak alabiliriz. Şurada kullanmışız. Peki aynısı mı olacak? Bu biraz değişecektir büyük bir ihtimalle. O yüzden ben bunu kopyaladım. Taslak var. Ondan sonra yayınlandı var. Silindi var. Ama bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Nasıl şeylere ihtiyacımız var? Yani waiting diyebilirim. Ondan sonra byte diyebilirim. Deleted diyebilirim. Şimdilik böyle olsun. Peki bu modelsin içerisindeki char field'tı. Char field'ın içerisinde nasıl yazacaktık biz bunu?
Şurada da zaten buna benzer bir yazım tarzı vardır. Yine ben gidip oradan alabilirim. Ve buradan aldıktan sonra default status kısmı ne olacak? Waiting olsun. Waiting olduktan sonra da status bilgisini al ve geri kalan her şeyi de yap diye yazdım. Peki, bunu da yaptık. Başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Geçiyor mu? Sol. Sol taraftakini sayıyorsun. Aynen. Sağ taraftaki arkadaşlar neydi onun ismi? Kullanıcı tarafı. Zaten burada da yazdım. Sol taraf database, sağ taraf human readable. O yüzden de dikkat edin. Yani bu tarz açıklamalara dikkat edin. Genellikle unuttuğunuz şeyleri bir yerlere yazın. İleride işinize yarayacaktır. Peki, bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra burada niye burada bir kırmızılık var ya? Böyle mi yazmamı istiyor? Allah Allah. Normalde 2 tanedir. Enteresan. Neyse. Şu anda bunları yaptık. Başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Sepette kaç ürün olduğunu ben toplayarak zaten bileceğim. Items'ın is deleted olmayanlarının sayısı. Ama onu daha sonra fonksiyon haline getiririz. Yani bir metot haline getiririz. Güzel soru. Yani şurada mesela bir tane örnek göstereyim. Bu modelin içerisinde kart ekleme diye bir şey yapmış Şuayb. Sağ tarafta yazıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ondan sonra add to cart diye bir şey. Item demiş. Book object get'ten pk'ini almış. Sonra da bunu eklemeye çalışmış. Böyle bir şeyle. Buna benzer bir tane fonksiyon yazıp altına koyup bütün total price'ı hesapla diyebiliriz. Her değişiklik olduğunda total price update olur. Öyle bir şey yapabiliriz. Okey mi burası? Var mı başka bir şey eklemek isteyen? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika ara verdikten sonra şu shopping kartı nasıl ekleyeceğimize birlikte bakmaya devam edelim. Saat 13.10'da görüşmek üzere o zaman arkadaşlar.